Bismillahirrahmanirrahim. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugünkü bahsimizin konusu İsmi Azam'ın dördüncüsü olan İsmi Fert hakikatine ilişkin olacak. Fert İsmi Azam'ı Bediüzzaman'ın da kabulüyle ifadesiyle İsmi Azam'ın altı nurundan bir nuru veya bir ismi azam olarak ifade etmiş. İsmi azam en çok tecelli eden isimdi. Kendi mevki itibarıyla, kendi bahsi itibarıyla, konusu itibariyle en çok tecelli eden isimdi. Kainatta ismi azam dediğimizde de kainatta en çok tecelli eden bu isimlerin cümlesi, yani Ferdün, Hayyün, Hakemün, Adlun, Kuddüs'ün ve Kayyum isimleri altısı birden Bediüzzaman'ın kabulüne göre bir ismi azam veya her biri bir ismi azam olabilir. Ama daha önceki açıklamalarımızda da söylemiştik. Bu ismi azam aslında o bahse göre, konuya göre veya her bir veli için, her bir insan için, her bir nebi için akli ve kalbi tekamülüne göre tabir caizse bir bakış açısı. Ve nasıl ki Ramazan'da Leyle-i Kadir, nasıl ki Cuma'da icabe-i kabul olacak, duanın kabul olacağı saat, nasıl ki insanlar içinde veliler gizlenmiş, hikmeti gereği aslında bu İsmi Azam da mahfuz bir hakikat, herkese göre ayrı tecelli ediyor. Dediğim gibi bahse göre, yere göre, hale göre, tecelliyata göre, hatta belki her bir mahluka, her bir mevcuda göre de İsmi Azam ayrı düşünülebilir. Her bir mevcut vücut bulurken onun nezdinde, onun şumulünde tecelli eden İsmi Azam ayrıdır. Belki mesela Cenab-ı Hak gözü halk ederken orada en çok tecelli eden İsmi Azam İsmi Basir, kulağı halk ederken İsmi Sem'i, işte her bir mahluka göre ayrı ama İsmi Azam'ın tecelli ettiği yerde diğer isimler yok demek manasında değil. Diğer isimler de onun şumulünde tecelli ediyor. O halde İsmi Azam bir isimden ibaret değil. Hakim olan isim ve diğerlerini de cem eden isim. Ve gene İslam alimlerinin kabul ettiği, kelam alimlerinin, ehli tasavvufun, Kur'an'la iştigal edenlerin kabul ettiği en önemli bir azam, diğer bütün cem isimleri cem eden ismi azam da Allah lafzı celalidir diye ifade ediliniyor. Şimdi bugün de bu dördüncü nükteyi, 30. lemanın dördüncü nüktesini okurken Bediüzzaman'ın Fert ismi azamını bize anlatırken burada kullandığı serlevhaya baktığımız zaman Kul huvallahu ahad, de ki o Allah ki o birdir, ahaddir. Ve Bediüzzaman burada serlevhanın bu ayetin hemen altında diyor ki vahid ve ehad isimlerini tazammun eden Fert ismi azamı. Demek ki Fert ismi azamının şumulünde hem ehad hem de vahid isimlerinin tecellisi var. Bunları tazammun eden derken içinde bulunduran, bunları şumulünde bulunduran, bunların tecellisiyle anlaşılan ismi azam, Fert ismi azamı. Ve bu ayetin devamını da hatırlıyoruz hemen. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Kul huvallahu ahad. O Allah, de ki o birdir. Hemen devamında da Allahu samet, ilahir tarifler.
Oradaki her bir tarif, yani lem yelit ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuven ahad, her biri Cenab-ı Hakk'ın bir azam veçhini ifade ediyor. Yani o Allah o birdir ki her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye de muhtaç değildir. Zaten ilah olması için her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç olmaması lazım. Yani ferid olmak için ehad olmak lazım, vahid olmak lazım. Ferid olmak için sınırsız da olmak lazım. Dolayısıyla mahlukatta da bu ismi azamın tecellileri, her esmanın tecellisi var. Mesela her bir insanda da ehad ve vahid isimleri ayrı ayrı tecelli ediyor. Ama insan bu tecelli eden isimlere mazhardır. Yoksa hiçbir insan tek başına ehad ve vahid değildir. Ehad ve vahidiyet tecellisine mazhardır. Çünkü ehad olmak için samet de olmak lazım. O halde ismi azamın kül manası zat-ı ilahi için, tecelliyatı mahlukat için konumuna, vasfına ve zamanına göredir. Ve benim fikrimi söylüyorum, okuyunca daha iyi anlayacağız. Benim anladığım kadarıyla vahidiyet Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatının tecellisi, efalinin tecellisi gibi vahidiyet, ehadiyet de her bir şeyde zat-ı uluhiyetin tecellisi gibi geliyor bana. Dolayısıyla hangisi azamdır diye düşünürsek, hangisi olmazsa olmaz diye düşünürsek, o noktada da bir fikrim var. Onu da inşallah bu konuları okuduktan sonra hep beraber söyleyelim. Onun için vahidiyeti ve tecelliyatı herkes ayrı ayrı tecelli eder, tarif eder. Vahidiyet umumda tecellidir. Ehadiyet her bir şeyde ayrı ayrı tecellidir derler. Ama benim anladığım kadarıyla bu tarif doğru ama tam bir tarif değil. Vahidiyet esma ve sıfatın ve efalin tecellisi. Ehadiyet sanki zat-ı uluhiyetin tecellisi. Dediğim gibi herkeste tecellisi var. Ama ben Allah'ın ehad olduğunu kendimdeki naks ve kusurumdan daha iyi anlıyorum. Çünkü ben sınırlıyım. Sınırlı bir mahluk ehad olamaz, ferit olamaz. Sonsuz olması lazım. Mürekkep olmaması lazım. Mahlukat sınırlı ve mürekkep olduğu için mahlukatta ehadiyet ve vahidiyet tecellileri vardır. Onlar için ehad ve vahid denilemez. Şimdi okuyarak inşallah birlikte bu kavramı anlamaya çalışalım. Buyur Esra. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad ayetinin bir nüktesini ve vahid ve ehad isimlerini tazammun eden bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olan Ferd isminin bir cilvesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir hapishanesinde bana göründü. O cilve-i azamın tafsilatını Risale-i Nur'a havale edip burada muhtasar 7 işaretle ismi ferdin tecelli azamıyla gösterdiği tevhid-i hakikiyi gayet muhtasar beyan edeceğiz. Ferd isminin tevhidi işaretini beyan edeceğiz. Evet. Demek ki Ferd isminin içinde vahid ve ehad isimleri var. Bu Ferd ismi de ismi azamdan bir ismi azam veya altı nurundan bir nuru ve tevhidin tam tecellisini hakkıyla anlamak için de bu Ferd isminin tecellisini görmek lazım. Nasıl görmek lazım? Üstad burada izah edecek bize sikkelerini birinci işarette. Kainat yüzünde Ferd ismi nasıl tecelli etmiş? Sonra zemin yüzünde Ferd ismi nasıl tecelli etmiş? Ve bir insan simasında Ferd ismi nasıl tecelli etmiş? Yani bir umumda geniş dairede tecelliyatı, bir de enfüsi dairede, dar dairede Ferd isminin tecellisini gösterecek. Diyecek ki madem bu kainat var,
Madem bu kadar da güzel intizamla çalışan bir ittihat, tesanüt, teavün, teanuk, tecavüz içinde çalışan bir kainat fabrikası var. Bunun bir tek sahibi olmalı. Yani kainat varsa, mevcudat varsa Allah var. Mevcudat varsa ve Allah var ve bir tek Allah var. Birden fazla Allah olursa bu teavün, bu tesanüt, bu tecavüz, bu teanuk, bu birbirine yardım, bu kucaklaşma, bu birbirinin cevabına koşma, böyle bir gül goncası gibi iç içe iç içe iç içe çalışan bu kainatın ittihadı, nizamı, intizamı, birliği ve beraberliği olmaz. Kainatta bir insicam olduğuna göre bu birlik birden sudur edebilir diyecek Şerik Bediüzzaman. olmaz. Şerik olmaz. Eğer Allah korusun birden fazla ilah olsa düzen bozulur. Böyle bir düzen olmaz. Şimdi bize bunu anlatacak. Buyur. Tevhid-i hakikinin kelime anlamını söyleyeyim mi? Benim Tabii ki. bana enteresan gelmişti. Buyur. Tevhid-i hakiki her bir şeyde Rabbini bulabilmek ve her şeyde Halık'ına giden yolu görür gibi kabul ve tasdik etmek. Bu tevhidi hakiki. Evet. Bir de ne var? Tevhidi Amin. ami. Evet. Evet. Tevhidi hakiki ve tevhidi ami Risale-i Nur'da çok geçiyor. İki ayrı kavram. Hangisi daha karlı? Hem Hakiki. tarif eder hem sonra konuşuruz üzerinde Tamam, peki. inşallah. Biz şimdi tevhidi hakikiyi elde etmeye çalışıyoruz. Buyur. Birinci işaret. Ferd ismi azamı azami bir tecelli ile kainatın heyeti mecmuasına ve her bir nev'ine ve her bir ferdine birer sikkeyi tevhid, birer hatem-i vahdaniyet koyduğunu 22. söz ile 33. mektup tafsilen göstermişlerdir. Burada yalnız 3 sikkeye işaret edeceğiz. 3 sikke. Evet. Ne demek sikke? Mühür, damga. Damga, mühür, Evet. hatem çeşitli manalarda kullanıyor. Nerede gösterecek bunu bize üstad? Kainat simasında, bütün kainatın heyeti mecmuasında yetmedi. Sonra her bir nevde, kainatın bir nevi Zeminin yüzünde. diyecek ki mesela zemin, dünya, bir nev veya insanlık alemi diyecek, bitkiler alemi, hayvanlar alemi. Sonra da bir fert de gösterecek. Hem koca kainatta hem bir nevde, bir türde hem de bir fertte gösterecek. Ve bunlar nasıl işaretler olacak? Vahdaniyet hatemi, birlik sikkesi olacak bunlar. Hatem, mühür, sikke. Sikke şu demek sikke. Sikke bir şeyin yapıldığı yeri gösterir sikke. Daha çok mühürden ziyade sikke. Mesela bu para nerede basılmış diyorsun. Bu altın nerede basılmış? Bakıyorsun bu işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin darphanesinde. Nereden belli? Çünkü üzerinde yazılı TC Cumhuriyeti veya Aliye-i Osmaniye filan. Demek ki sikke onun yapıldığı yeri gösteriyor. Sikke yapıldığı yer. O zaman paralar muhtelif de olsa değil mi? 1000 lira, 500 lira, 200 lira, 100 lira, 10 lira veya bozuk paralar. Nasıl olursa olsun para ama bir yerde basılmış ha. Bu TC'ye ait. Bu Alman hükümetine ait. Bu Amerikan hükümetine ait. Sikke basıldığı yeri gösteriyor. Bak nitelikleri farklı da olabilir. Kıymetleri farklı da olabilir. Bu sikke. Bir de ne var? Bir de ne dedi burada? Hatem. Hatem dedi. Hatem, mühür. Hatem, mühür. Mühür de şimdi bir insan bir mektup yazıyor. Altına ne koyuyor? İmza. Mühür ve imza. O da hatem. Bu da o iradenin ondan sadır olduğunu gösteriyor. Mühür. Hatem. Aslında her biri ne gösteriyor? Aidiyet gösteriyor. Faili gösteriyor. Aidiyet faili gösteriyor. Evet. Biri dokunduğu yeri, mevki, aidiyetini, öteki de gene
faili şahsı gösteriyor. Şimdi okuyalım bakalım. Birinci sikke. Ferdiyet cilvesi kainat yüzünde öyle bir sikke-i vahdet koymuştur ki kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Sikke-i vahdet. Evet. Bölünemez bir bütün gibi kainat. Geniş bir daire, evet. Sikke-i vahdet. Kainatta dokunan bir şey. Evet, nasıl olmuş? Bütün Kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiş. Sikke-i vahdet buymuş. Kainatı tecezzi, bölünmesi mümkün olmayan bir kül hükmüne getirmiş. Enteresan bu. Yani kainatı bölemiyorsun. Nasıl bölemiyorum? Diyelim ki mesela ben kainattan bir mevcuda elimi uzatsam elma. Koparırken ne diyorsun? Diyorum ki bu elma işte ağaçtan böldüm. Ne diyorsun? Hocam bak o elmayı eline attığın an daldan aldın onu. Dalı aklına sana getirdi. Bu elma bağımsız değil. Bir dala bağlı. Dalı da koparayım diyorum Esra. Hocam diyorsun o dalı kopardığın zaman ağaç aklına geliyor filan. Esra bu ağacı alayım mevcut olarak diyorsun ki hocam bu ağacı kopardığın zaman bahçe aklına gelir. Esra bu bizim bahçeyi kaldırayım arzdan. Hocam diyorsun bak bu bahçeyi kopardığın zaman arz aklına geldi. Esra bütün bu arzu ben tahayyülen kaldırayım havaya. Koparayım mevcudattan. Hocam arzı kopardığın zaman dünya. Dünyayı koparayım güneş sistemi kainat. Allah Allah. Gerçekten kainat tecezzi kabul etmez. Hatta ne diyeceksin bana hocam bu elmanın olması için hepsine ihtiyaç var. toprağa ihtiyaç vardı. Havaya da ihtiyaç vardı. Suya da ihtiyaç vardı. Yağmura buluta da ihtiyaç vardı. Allah Allah. Sikke-i vahdet. Nasıl sikke-i vahdeti görüyoruz biz? Kainat tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiş. Allah Allah. Birbirini tamamlıyor. Hangi cihetten? Evet. Hangi cihetten tecezzi kabul etmez? Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüzüne hakiki malik olamaz. Allah Allah. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüzüne malik olamaz. Hükmetmesi. O sikke şudur. Oku bakalım nasılmış sikke. O sikkede şudur. Kainatın mevcudatı, envaları en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder. Birbirinin vazifesini tekmile çalışır. Öyle bir tesanüt, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek ve birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak, birbiri içine girmek suretiyle öyle bir vahdet-i vücut teşkil ediyorlar ki bir insanın cesedindeki unsurlar gibi birbirinden kabil-i tefrik olmaz. Bir unsurun dizginini tutan umumun dizginlerini tutamazsa o tek unsurun dizginini zapt edemez. İşte Kainatın simasındaki bu teavün, yani yardımlaşma, tesanüt, dayanma, tecavüt, cevap verme, teanuk, konuşma o da herhalde. Kucaklaşma. Pek parlak bir sikke-i kübra-i vahdettir. Vahdet. Demek ki kainata baktığın an neyi görüyorsun? Teavün, yardımlaşma. Dedim ya hani toprak elmayı dokumak istiyor, elmayı yetiştirmek istiyor. Ne diyor toprak? Ya bana su lazım diyor. Buluta ihtiyacı oldu. Su geldim diyor senin imdadına ama bana diyor ısı da lazım diyor. Bana hava da lazım filan. Elmanın çekirdeği neşvü nema bulup ağaç olup meyve verecekti. Bütün kainattan yardım istiyor. Tesanüt istiyor, dayanışmak istiyor. Bütün onların kendi sualine, ihtiyaçlarına cevap vermesini ve kucaklaşmasını istiyor.
Yani her bir çekirdek, hani vardı ya, Üstad burada atıf yaptı ya bak. 22. sayfa. Nereye atıf yaptı? 22. söz. 20, o sonra ne dedi? 33. mektup. 30. mektup. Ha. Risale-i Nur'un birçok yerinde bir ehli dalaletin vekili gidip bir zerreye hakim olmak istiyor, değil mi? Evet. Küçük bir zerre al yuvarlar, af yuvarlar. Ben senin Rabbin olabilirim. Hayır. Bu cesette diyor benim gibi diğer arkadaşlarım da var, değil mi? Onlara da diyor sahip olman lazım. Bana sahip olmak için hücreye sahip olman lazım. O hücrenin çalıştığı yerlere sahip olman lazım. O hücreyi işte teneffüs ettiren hava zerrelerine sahip olman lazım. Güneşe sahip olman lazım. Suya sahip olman lazım. Vücuda sahip olman lazım. Yani bir şey her şeyle, her şey bir şeyle alakadar olduğu için bir şeye hükmetmek isteyen her şeye hükmedebilirse eğer, ve buradaki fiiller de önemli. Kainatta bunu görüyorsun. Bir yardımlaşma var. Bir birbirine dayanma var. Bir birbirine cevap verme var. Lisanlarını biliyorlar. Bir birbiriyle kucaklaşma, imdadına koşma var. Bunlar şuursuz olduğuna göre Tamam diyecektim. bütün bu her şeyi, camit olan şeyler toprağa hizmet ediyor. Toprak bitkilere hizmet ediyor. Bitkiler hayvanlara hizmet ediyor. Hayvanlar hayata hizmet ediyor. Hayvanat ve hayvat insanın önüne hadsiz nimetler getiriyor. Hayır. Bütün bu kainat tecezzi kabul etmez, bir kül hükmünde. O halde bütün bu mükemmel çarkların işlemesi için fabrikada, bu fabrikanın bir sahibi, bir idarecisi lazım. O da işte Halik-ı Kainat. Kul huvallahu ahad. O halde her şey diyor ki Allah birdir. Birinci sikke bu. Bütün kainattaki bu fiiller her isminin bir sikkesi. Yani o vahittir, ehaddir. Allah olması için bir olması lazım. Çünkü sonsuz olması için bir şeyin sonsuz Allah kudret, olması sonsuz için ilim. bir olması lazım. Dolayısıyla bütün bir elmayı yapan aynı kanunla diğer elmaları yapıyor. Bir elmayı yapan aynı kanunla diğer elmayı yapıyor. Bir insanı halk eden aynı kanunla diğer insanları halk ediyor. Ama hiçbir elma da birbirinin aynısı değil. Her baharda, her ağaçta yeniden meyveleri iade ederken ne diyor üstad? Bazen misli, bazen aynı. Aynıyla, misliyle. Ha. Yani bu bizim ağaç her yıl portakal veriyor, bu portakal ağacı, ama hiçbir portakal geçenki portakalların aynısı değil. Benzeri ama birebir aynısı değil. Hatta bir ağaçtaki bütün elmaları toplasak onun rengi, Ağırlığı, ağırlığı, deseni, ağırlığı hiçbiri birbirinin aynısı değil. Hatta bir ağaçtaki bütün yapraklar, Allah Allah, yapraklar birbirine benziyor ama hepsi ağaç. Ağaçlar da farklı. Her bir ağaçtaki yaprak da farklı. Her bir yağmurun taneleri de farklı. Her bir zerreleri de farklı. Çok enteresan bir şey bu ya. Allah Allah. Hatta başımdaki saç tellerimin her birinin birbirine benzer ama desenleri, şekilleri farklı. Allah Allah. Çok acayip bir şey ya. Çok acayip bir şey. Enteresan. O halde o halde nereden o halde? he? He. Nereden? Nereden mi okudum? Ha, evet.
Ben mi nereden okudum? O halde dediniz ya, sanki o halde cümlesinden devam edecek. O halde diyorum, Ha tamam, kendiniz. hem vahidiyet hem ehadiyet tecellilerini bütün kainat yüzünde görüyoruz. Anlıyoruz ki bu ehadi ve vahidi tazammun eden ferdi ismi azamı umum kainatta tecelli ediyor. Evet, ikinci sikke. Zeminin yüzünde ve bahar simasında öyle bir parlak hatem-i ehadiyet ve sikke-i vahdaniyet ismi ferdin cilvesiyle görünüyor ki küre-i arzın yüzünde bütün zihayatı, bütün efradıyla ve ahval ve şuunatıyla idare etmeyen ve umumunu birden görmeyen, bilmeyen ve icat etmeyen bir zat icat cihetinde hiçbir şeye karışmadığını ispat ediyor. O sikkede şudur. Şimdi geldik umum zihayata ve zemin yüzüne. Birinci sikkede ne demiştik? Umum mevcudat kainat. Bak, mevcut dedik. Mevcut daha şumullü değil mi? Geniş. Daha geniş. Şimdi biraz Hayat indik. sahibi. Mevcudun içinde hayat sahipleri dedik. Ha. Şimdi geldik hayat sahiplerine. Bütün zihayatı, bütün fertleriyle, ahval ve şuunatıyla. Şimdi zihayat dediğimiz zaman bitkiler zihayat, hayvanlar zihayat. Bunlar nev. Hayvanların 200 bin nevi, 300 bin nevi, bitkilerin 200-300 bin nevi, umumu her biri kendine mahsus ayrı ayrı değil mi? Bütün efradıyla dedi ya. Efradı. Sanki tek. O bütün nev'iler var. Onların da her birinin de bir ferdi var. Hem nevi kendine mahsus özellikleriyle yaratıyor. Yani kurtlar, kuşçuklar, bitkiler, ağaçlar, hayvanlar, insanlar. İnsanlar bir nevi, genellikle bir başı, iki ayağı, iki gözü falan filan, ağzı esasiye de aynı. Bu insan nevinin diyor. Karşıdan birisi geliyor, ne diyorsun? Birisi geliyor, bir insan geliyor. Niye? Bak, iki ayağı var. Veya bir başka bir şey geliyor. Niye? Bak, o 4 ayağı var filan diye. Nev ayrı ama her biri de kendi içinde ayrı. Bir de o Enteresan. her bir ferdin her bir hali ve her bir şuunatıyla idare etmeyen. Her bir hali, her bir şuunatı. Devam edelim. Enteresan. Evet, idare etmeyen, umumunu birden görmeyen, bilmeyen, icat etmeyen bir zat icat cihetinde hiçbir şeye karışmadığını ispat ediyor. O sikkede şudur. Zeminin yüzünde madeni maddelerin, unsurların, camidat mahlukatın gayet muntazam fakat gizli sikkelerinden kat-ı nazar, yalnız 200 bin hayvanat taifelerinin ve 200 bin nebatat envaının atkı ipleriyle dokunan nakışlı şu sikkeye bak ki, birden bahar mevsiminde zeminin yüzünde birbiri içinde beraber ayrı ayrı şekilleri, ayrı ayrı hizmetleri, ayrı ayrı rızıkları, ayrı ayrı cihazatları, hiçbirini şaşırmayarak, yanlış etmeyerek, nihayet karışıklık içinde, nihayet derecede temyiz ve tefrikle, gayet hassas bir mizanla her bir şeye lazım olan her şeyleri külfetsiz, tam vaktinde, umulmadığı yerden verildiğini gözümüzle gördüğümüzden zeminin simasında o keyfiyet, o tedbir, o idare öyle bir hatem-i vahdaniyet ve öyle bir sikke-i hadiyettir ki bütün o mevcudatı birden, hiçten icat edip beraber idare etmeyen bir zat rububiyet ve icat cihetiyle hiçbir şeye karışamaz. Çünkü karışmış olsa o hadsiz geniş muvazene-i idare bozulacak. Fakat insanların o kavanin rububiyetin hüsnü cereyanlarına yine emri ilahi ile suri bir hizmeti var. Yani Allah insanı da o kanunu işlettirmek için kullanıyor. Enteresan. Bu da zemin yüzünde. Evet. Her bir nevin ayrı ayrı cihazatları. Her bir nevin. Ayrı ayrı rızıkları, ayrı ayrı tarzları değil mi? Yani karalarda yaşayanlar ayrı,
Denizlerde yaşayanlar ayrı. Enteresan. Ama her birinin de kendine göre bir tarzı hayatı, idaresi, usulü, şekli, şemali çok enteresan. Çok enteresan. Yani bir manzara çiziyor adam. Bulutlar, gökyüzü, güneş, manzara. Vay be. Güzel bir tablo. Çok güzel bir tablo. Evet. Meşhur birisinin de imzası varsa açık artırmalarla şu kadar milyon dolarlara satılıyor. Çok güzel bir tablo. Canlı gibi. Kaç yüzyıl önce çizmiş ama hala müzayedelerde açık artırmalarında çok önemli rakamlara satılıyor. Peki her an gökyüzünü canlı bir şekilde halk edip değiştiren, tebdil ve tağyir eden. Şimdi o tablonun sahibi olur da böyle yıllardır semaya bakıyorsun birbirine benzeyen ama başka başka yıldızlar. Arza bakıyorsun birbirine benzeyen başka başka mahluklar, canlılar, rızıkları her birinin ahvali ayrı, rızkı ayrı, tarzı ayrı ve her biri de enteresan halinden memnun. Kime hangi hayatı vermişse herkes kuşlar ötüyorlar güzel cıvıl cıvıl. Evet, balıklar kendi keyiflerine bakıyorlar denizlerde, deryalarda. Evet. Ondan sonra kurbağalara bakıyorsun göllerde ciyak ciyak ötüyorlar. O öptüm başıma koydum ben halimden memnunum falan diye. Halinden şikayet eden bir tek mahluk var. O da insanlar. Allah Allah. Herkes halinden 1000 defa memnun. Verilmiş vücut derecesinden şükrediyor ve fıtri vazifesini yapıyor. Çok enteresan. Yani şimdi bütün bak bu böyle bir sistem. Şimdi bir saat alsan saat eline saat. O saatin içinde ne var? Böyle yuvarlak çok güzel bir saat düşün. Çeşitli markalar var. Şimdi marka reklamı yapmayalım da değil mi? O saat içinde bak Yelkovan var, Akrebi var, şu var, bu var. Hepsi tık 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 intizamla Çarklar. işliyor değil mi? Çarklar. Ne diyorsun? Ha, bu saati bir yapan var. Bunun bir ustası var. Ve güzel işlediği için ne diyorsun? Çok güzel bir sistem kurmuş adam fabrikada. Saat gibi işliyor. Tak tak tak. Bir taraftan demirler geliyor, öteki taraftan da Mercedes çıkıyor. Benzin koyup binip gidiyorsun. Oh be, sisteme bak. Şimdi bu fabrikanın bir sahibi var diyorsun. Şimdi kainat fabrikasına baksan nasıl işliyor ya? Bir tarafta arılar alemi, bir tarafta böcekler alemi, bir tarafta tavuklar alemi, bir tarafta kuşlar alemi, bir tarafta karıncalar alemi, bir tarafta odunlar alemi, bir tarafta ormanlar alemi, bir tarafta deryalar, denizler alemi, bir tarafta sema alemi. Saat gibi işliyor değil mi? Birbirinin içinde geçecek bir şekilde. Acayip. Birbirinin içine geçmişler. Ayrı ayrı birbirinin imdadına koşuyor. Birbirine yardım ediyor. Birbirine cevap veriyor. Allah Allah. Bütün bunlar gösteriyor ki her bir şeyde, her bir nevde, umum mevcudatta ve her bir fertte ayrı ayrı işleyen ve her bir şeyi de kendine göre terbiye eden bir kanun ilahi, bir Rabbani hal işliyor. Ne diyoruz? 18 bin alemin 18 bin alemin Rabbi. Rabbi, evet, 18 bin alemi terbiye ediyor. Bir de kimi terbiye ediyor? Peygamberler göndererek insanlık alemini terbiye ediyor. Onlara da terbiye için ne vermiş? İrade vermiş. Allah Allah. Evet. O ferdi azim sahibi insanlara da peygamberler göndermiş. Peygamberler vasıtasıyla onları terbiye ediyor. En son Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kainattaki umum işleyen kanunlara siz de şöyle bakın, görün, ibret alın, ölçüyü anlayın.
Siz de ölçülü ve adil davranın diyor. Neyle? Bu hikmeti anlayarak, hikmetle, şuurla, idrakla. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir lafzı, bir ismi, bir ünvanı da ne? Ahmed-i Muhtar Aleyhisselatü Vesselam. Ha. Yani ihtiyarıyla iradesini kullanarak hamd eden Ahmed-i Muhtar. Allah Allah. Sonra bu kadar da talebelere enteresan bir şey bak. Ahmed-i Muhtar. Bu kainattaki sistemi gösteriyor bize şuurumuzla. Mevcudata da bir bakın. Bir kere mevcut ne demek mevcut? Mevcut vücut Varlık. bulmuş demek ha. Vücut bulmuş bir şey varsa ve imkan vücutsa bunlar imkan vücutsa yani olabilir de olmayabilir de imkan vücutsa yani vücudu kendine bağlı değilse yani vücudu birindense demek ki bir vacibül vücut var. Vacibül vücut bu vacibül vücut böyle tasarruf ediyor bu kainatta. Bu vacibül vücut nasıl birisiymiş demek ki? İsmi azam sahibi. Yani fert, hayat sahibi, kayyum. Yani kainat ona bağlı olarak ayakta duruyor. Kuddüs. Kainatı temizliyor devamlı. İntizam içinde, nezafet içinde tutuyor. Adil, ölçülü davranıyor. İlahir. Evet. Her şeye de hükmeden o. Hikmetli. İsmi hakem sahibi ve kainatı bir kitap gibi sistemler içinde terbiye ve idare ediyor. Aman ya Rabbi ya. Yani aslında Halik-i kainatın vücudu diyor üstad. Halik-i kainatın vücudu güneşten daha zahir. Şiddeti zuhurundan gizli. Evet yani vacibül vücut muhakkak olmalı. Mümkün değil yoksa. Yani mevcut varsa vacibül vücut olacak. Buna rağmen insanlar ne diyorlar? Haşa haşa haşa. İnsanlar bu Tanrı'yı uydurmuş diyor. Peki insanlar Tanrı'yı uydurdu. O zaman seni kim uydurdu değil mi? Hani sen varsan, hani üstad diyor ya, en akıllı inkarcı felsefeciler sofistayler. Niye? Sofistayı Allah'ı inkar etmek için kendini inkar etmiş. Ben yokum demiş, düşünmeyeceğim. Gözümü açmıyorum. Niye? Çünkü gözümü açtığım an güneşi görmemek mümkün değil. Varlığı kabul edersen var eden birini kabul etmek zorunda kalacaksın. Evet, varlığı kabul edersen, intizamı kabul edersen, sistemi kabul edersen, nizamı kabul edersen, idareyi kabul edersen, evet, bedahet derecesinde, inkarı mümkün olmayan derecede vacibil vücudu kabul etmek lazım. Bak bu vacibül vücut tabiri de felsefecilerden bizim lisanımıza gelmiş. İbn Sina gibi zatlardan, Allah onlardan razı olsun. Vacibül vücut, imkanül vücut, mümteni vücut o kullanmış. Yani bir mevcut varsa ki kainat diyoruz var. Bunun nevileri, türleri, cinsleri, fertleri varsa her biri de ayrı ayrıysa kainat varsa Allah olmalı ve bir Allah olmalı. Birden fazla da olmaz. Ferd ismi onu gerektiriyor. Çünkü iki tane ilah olsa değil mi? Birisi dese ki ben yaratacağım bunu, öbürü de ben yaratmayacağım dese, ortayı nasıl bulacaksın? İkisi de ilah. İkisi de dediğini yapacak olmaz. İkisi de ilah, ikisi de kudreti nihayetsiz, ilmi nihayetsiz. Nihayetsiz olmuyor o zaman. Sınırlı iki tane sonsuz olmaz ki. Sonsuz bir tane var. Demek ki birden fazla ilah olması mümteni. Onun için Cenab-ı Hak ne diyor? Eğer birden fazla ilah olsa kainat fesada uğrar değil mi? İllallah la fesada. Evet. Devam edelim. Üçüncü sikke. Üçüncü sikke. Çok güzel bu ya. Sikke, mühür. Mührü görüp de Allah'ı inkar etmek
Deli işi ya. Tanrı safsatadır, uyduruktur diyen adam çok acayip, safsata da değil bence. Çok zırva bir şey söylüyor. Ha. Üçüncü sikke. Acayip bir şey yani. Evet. Üçüncü sikke en müthişi de bu. Yani üstad demiş ki bak kainatta kafan karışabilir. Allah Allah öyle diyor üstad. Ne diyor? Vahidiyet içinde diyor ukulü boğmamak için Allah Allah Allah'ın rahmetine bak. Vahidiyet içinde geniş dairede aklı boğmamak, yormamak için ehadiyet tecellisini gösterir diyor. Nerede diyor? Nerede diyor? Vahidiyet içinde ukulü boğmamak için ehadiyet tecellisini gösterir. Birinci sözde diyor hemen üstad. Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarında. Ha, Ya hemen birinci sözde. peşinde, arkasında. Vahidiyet içinde ukulü boğmamak için ya arkadaş sen geniş dairede kafayı yiyebilirsin, bulamayabilirsin. Şimdi gel en dar dairede sana ehadiyet yani her bir zerrede zat-ı uluhiyeti göstereceğim diyor. Şimdi okuyalım. Üçüncü sikke. İnsanın yüzünde belki insanın yüzü öyle bir sikkeye hadiyettir ki Allah Adem Allah. zamanından ta kıyamete kadar gelmiş gelecek bütün efradı insaniye birden nazar-ı mütalasında bulunmayan ve her birine karşı o tek yüzde birer alamet-i farika koymayan ve o küçük yüzde hadsiz alamet-i farika bırakmayan bir sebep bir tek insanın yüzündeki hatem-i vahdaniyete icat cihetiyle el uzatamaz. Evet, insanın yüzüne o sikkeyi koyan zat elbette bütün efradı insaniye nazar-ı şuhudunda ve daire-i ilmindedir ki her bir insanın siması, göz, kulak, ağız gibi azayı esaside birbirine benzediği halde birer alameti farika ile hiçbirisine tamamen benzemez. Allah Allah. Nasıl ki o simada göz, kulak gibi azaların umum efradında birbirine benzemesi o nevi insan nev'inin sani bir ve vahid olduğuna şehadet eden bir sikke-i tevhiddir. Öyle de hukuk-u insaniyenin muhafazası için sair envaın fevkinde olarak o simalarda birbirine iltibas yani karışıklık olmamak ve birbirinden tefriki için hikmetli pek çok alamet-i farika ile iftirakları o sani vahidin iradesini, ihtiyarını ve meşiyetini göstermekle beraber ayrı ve çok dakik bir sikke-i hadiyet oluyor ki bütün insanları, hayvanları belki kainatı halk etmeyen bir zat, bir sebep o sikkeyi koyamaz. Enteresan bu ya. Evet. Yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar yaratılacak ne kadar insan varsa bir insan diyelim ki şu anda 8 milyar insan var. Kıyamete kadar oldu 800 milyar insan yaşamış yaşayacak. 800 milyar insanı birden bir anda göremeyen, nazarı teftişinden geçiremeyen benim simamı o bütün simalardan ayrı yapamaz. Çünkü ben bütün simalardan ayrı olmam lazım ki ne? Hukuku insaniyenin muhafazası için dünyada ve ahirette kaç tane insan var gelmiş geçmiş dünyada? 800 milyar. Kaç tane insan? Her biri aynı azayı esasiyede değil mi? Şimdi Türkiye'deki bir insanla Afrika'daki bir insanın kanunları, şartları değil mi? Azayı esasiyeleri aynı. İki göz, iki kulak, bir baş, kol bacaklar, el ayaklar, gövde vesaire falan filan filan tamam. Hepsi aynı. Her yerdeki insan ayrı. Ama her yerdeki insan ayrı ama bırak onu her yerdeki insanı. Her insanın parmak izi ayrı. Ha. Allah Allah. Ya o zaman 8 milyar insan çarpı parmaklar ha? 8 milyar insan çarpı parmaklar da ayrı olması lazım. Göz retinası da ayrı olması lazım. Rızkı da ayrı olması lazım. Sesi de ayrı olması lazım. İması da ayrı olması lazım. Bu nasıl bir ya Allah Allah. Dikkeyi ehadiyede. Kim yapabilir bunu ya?
Ya bunu 4 yaşındaki bir çocuğu alsan karşına, 4 yaşındaki Enis Mikail Karslı'yı alsan, desen ki Mikail gel şu parmağını mürekkebe batır, kağıda batır. Batırdım dede. Şimdi Kerim'in parmağını da batıralım, yandan mürekkebe koyalım. Bak onu da batırdım. Şimdi ben de parmağımı batırdım. Üçü Kerim, Mikail, Abdurrahim Karslı. Nasıl parmaklar? Aynı mı? Hayır, farklı farklı dede. Çizgiler de farklı. Peki kim yapmış bu parmak çizgilerini farklı farklı? Üçünü de birbirinden ayrı. Üçünü değil, ne kadar insan varsa kainatta hepsinin parmağı ayrı. Her birinin her bir parmağındaki izler de ayrı. Allah Allah. Demek ki öyle birisi var ki kainatı nazarı teftişinden geçirir. Her birine aynı sima, benzer göz, benzer kulak, benzer aza, benzer vasıflar, uzuvlar, organlar, benzer hayatlar, tarzlar, usuller vermesine rağmen ama her biri farklı farklı alameti farikalar koymuş. Ne için? Hem o vahidi ehad sani hakim sikke-i mührünü göstermek için, hem hukuku insaniyenin muhafazası için, hem birçok hikmetli hakikatler için, her bir şeyi, sadece bir insanı değil, her bir mahluku da ayrı ayrı yap. Aman ya. Demek ki bütün mevcudatta, arzda ve kainat sikkesinde böyle ne var? Alamet farika. Bir alameti farika var. Bir fert ismi azamanın sikkesi, mührü, hatemi var. Kainatta, arzda, her bir nevide, her bir nevinde, her bir ferdinde böyle hadsiz, inkar edilmez sikkeler, hatemler, mühürler ve taklit edilmez imzalar var deyip kainattaki bütün mevcudat adedince, kainattaki bütün neviler, fertler adedince, kainattaki bütün neviler, fertler, onların farklılıkları, alameti farikaları ve bu alameti farikaların halk edilmesinin hikmetleri adedince, hülasa bütün kainat, zerrat ve enfas adedince kul huvallahu ehad Diyor. deyip Allah'a şükretmemiz lazım diye bugün burada dersimizi hitama erdirelim. Böylece her ismi azamından bir işaret okuyabildik. İnşallah devamını haftaya zihinlerimizi hazırlayarak okuyalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru dava amin velhamdülillahi rabbil alemin. Herkese hayırlı geceler.